Küçük bir dükkanım olsun. Tamamen kendi uğraşımla ayakta tutabileceğim, diri tutabileceğim bir işim olsun. İdeali bir şekilde zihnime yerleşmişti. Günde 2-3 müşteriyle dönen bir dükkanım vardı. Sadece kirasını çıkartan, bana asgari ücretin altında kazandıran ama aynı zamanda yaşamama da imkan veren, beni hiçbir şekilde borçlandırmayan bir dükkandı. Ama 3 yılın sonunda çok ciddi şey doğmaya başladı. O dönem Asuman diye bir tatlımız çıktı. Hiç ummadığımız bir hızla müşteriler bize çok kısa sürede akmaya başladı. Şu an hayallerimin biraz daha ötesini yaşıyorum aslında. Böylesini hayal etmemiştim. Yılmaz Cihan ben. Küçüklüğümüzde babamın işi sebebiyle Almanya'da geçirdik 6 yılımızı. Daha sonra yine Çorum'a döndük. Sonra İstanbul'a geldim okul sebebiyle. Marmara Üniversitesi işletme okudum. Yani memur bir ailede büyüdüm. 3 kardeşiz. Diğer 2 kardeşim memur. Ben ticaretle uğraşıyorum. Eğitimci bir ailede büyüdüm. Okul hayatını reklamcı olmak üzere, reklamcılığı ideal olarak benimsemiş üzere okumuştum. Zaten yüksek lisansımı da bu doğrultuda yaptım. Global bir reklam ajansında çalışmaya başladım. Meslek olarak çok idealize ettiğim bir meslek olmasına rağmen memleketteki reklamcılığın çok da benim böyle kendimi güvenli alanda hissetmediğim bir reklamcılık olduğunu anladığım andan itibaren biraz daha güvenli bir işe geçme ihtiyacı duydum. Hayalim oydu ama memleketin şartları da çok o hayali diri tutmama yetecek yeterlilikte değildi. Yani çok böyle o kadar kendimden feragat edebilecek bir insan değilmişim ben açıkçası yani. Bir yıl reklamcılık yaptım. Sonra ardından 2 yıl pazar araştırmacılığı yaptım. Biraz daha derli toplu bir iş olsun, biraz daha güvenli bir iş olsun diye. Pazar araştırma danışmanlığı yaptım. Danışmanlık işinde çok ciddi çikolata ile ilgili müşterilerim vardı. İşte memleket Ülker, Eti, Şölen gibi firmalar, çikolata sektöründe faaliyet gösteren firmalara danışmanlık yaptım. Oradan ayrılmam askerlik vesile oldu aslında. Askerlikten sonra da bir daha dönemeyeceğimi askerlik sürecinde anlamıştım ben. Askerden döndükten sonra bir sürü iş görüşmesine gittim. Küçük bir dükkanım olsun. Tamamen kendi uğraşımla ayakta tutabileceğim, diri tutabileceğim bir işim olsun. İdeali bir şekilde zihnime yerleşmişti. O zihnime yerleştiği andan itibaren bir daha oradan geri dönemedim. Çikolata firmalarıyla çalışıyor olmak benim için çikolata pazarına bir nebze hakim olmak demekti. Çikolatanın müşterisini tanıyor olmak demekti. Bunun hangi sosyoekonomik grupta, hangi bölgede, hangi tüketicide karşılığını bulduğunu anlayabiliyor olmak demekti. Aynı zamanda hangi çikolata çeşitlerinin memlekette daha çok tercih edildiğini anlayabiliyor olmak demekti. Gel gelelim bugün yaptığım iş çok da oradan anladığım verilerle anlaşılabilecek, aktarılabilecek bir iş değil aslında ama yine de benim ciddi bir aşinalığım vardı pazara dair. Daha da ötesinde çocukluğumun Almanya'da geçmiş olması benim memlekette bulduğumuz çikolatadan daha farklı çikolatalara aşina olmam anlamına da geliyordu. Kendimce yaptığım 30 bin liralık bir birikimim vardı. O birikimle yine Kadıköy Moda'da 13 metrekarelik çikolata dükkanımız var. Orayı açmıştım. Ama öncesinde şunu yapmıştım. Kendimce böyle memlekette el yapımı çikolata yapan birkaç marka var. Onlara yazı yazmıştım. Ya benim ne olur Allah rızası için alın atölyenizde. Ben bunu el yapımı çikolatayı öğreneyim. Onlardan tabii haklı olarak karşılık gelmedi. Hani bu onların misyonu öğretmek değil çünkü onların misyonu işi yapmak. Bu olmadı. Dedim bunun bir şekilde öğrenmek lazım. Belçika'da Çikolata Akademisi diye bir oluşum var. Daha sonra o Türkiye'ye de geldi. Şimdi o Belçika'daki imkanların tamamı Türkiye'de de var. Oraya başvurdum. Oradan kabul aldım. Gittim işte bir 2 aylık bir eğitim vardı. El yapımı çikolatanın bütün safhalarını. Hani çekirdekten çikolataya, çikolata işte küvertürden trüfe, madlene, hani bugün bizdeki adıyla madlen diyelim. Daha piyasada bilinen adıyla spesiyel çikolataya, bar çikolatalara, işte ganaj üretimlerine, pralin üretimlerine dair bir eğitim vardı. Kompakt bir eğitim. Onu aldım. Onu aldıktan sonra da Moda'daki o dükkanı buldum. 2012'nin 14 Şubat'ında Çikolata Dükkanı ismiyle Kadıköy Moda'da 13 metrekarelik dükkan, altında da 13 metrekarelik bir imalathane kurduğum bir dükkan olarak açtım. Masa yoktu. Sadece el yapımı çikolatalar yapıyordum orada. Alt katta çikolata üretiyordum, üst katta da çikolataların müşteriyle buluşmasını sağlamaya çalışıyordum. İlk 3 yıl günde 2-3 müşteriyle dönen bir dükkanım vardı. Sadece kirasını çıkartan, bana asgari ücretin altında kazandıran ama aynı zamanda yaşamama da imkan veren, beni hiçbir şekilde borçlandırmayan bir dükkandı. Ama 3 yılın sonunda çok ciddi şey doğmaya başladı. O dönem en fazla işte benimle birlikte 3 çalışana çıkmıştı. Hani o da ben artık izin kullanabileyim diye istihdam etmek zorunda kaldığım arkadaşlar. Normalde onları istihdam edebilecek maddi gücüm yoktu. Ama artık katlanılamaz duruma gelmişti yani. Sosyal hayatın hiç olmama hali. Biraz borçlandım o 3 maddeyi hayata geçirebilmek için. Çünkü az önce de söylediğim gibi hani kapatmak batmak demek, borçlanıp kapatmakla batmak demek. İkisi arasında bir fark yok. Dolayısıyla biraz riski büyüttüm.
17 bin liralık bir şeye yatırıma ihtiyacım vardı. Ambalajımı güzelleştirdim. Kolonyamı biraz daha seri üretim haline dönüştürdüm ve dükkanı ufak bir çikolata kafeye çevirdim. 3 masalı, 4 masalı. O dönem Asuman diye bir tatlımız çıktı. Asuman dünyanın en basit tatlılarından bir tanesi. İçinde çilek, eritilmiş çikolata, işte bisküvi kırıkları ve krem şanti olan ama sunum itibariyle, görüntü itibariyle çok albenisi olan, aynı zamanda içinde kullandığımız çikolata da memleketteki en kaliteli çikolatalardan biri olan bir tatlıydı. Bu önce biz kendi içimizde denedik. Yani ekibimizle. Hani bunu açıkçası çok bilineceğine, çok fazla insana ulaşacağına dair de pek fikrimiz yoktu bunu yaparken. Önce dedik eşimizle, dostumuzla yeriz. Hani o bize bir döngü sağlar. Sonra belki mahallede bilinir, belki Türkiye'de bilinir, şu olur, bu olur. Instagram'ın çok meşhur olmaya başladığı, herkesin telefonuna yüklenmeye başladığı döneme de tekabül ediyor aynı zamanda. Biz çok az takipçisi olan, çok az kişi tarafından bilinen bir işletmeydik ve onun böyle ufak tefek videolarını, fotoğraflarını, değişik açılardan fotoğraflarını Instagram'a koyduk. Hiç ummadığımız bir hızla, gerçekten önce mahalleden, yani bizi takip edenlerden, sonra bütün İstanbul'dan, daha sonra tüm Türkiye'den müşteriler bize çok kısa sürede akmaya başladı. Biz 2 masalık, 3 masalık bir işletmeyken o 3 masanın boş olmadığı tek bir anımız olmadı yani. Sürekli bir akış. Önümüze işte böyle lüks minibüsler geliyor. Bakıyorlar hani o tatlıyı yemek istiyorlar ama böyle bir dükkanda mı servis ediliyor? Bu kadar ufak tefek bir dükkanda mı? Herkes şaşırıyor ama ona rağmen bekliyor. Çikolata dükkanı duruyor. Orası hala bulunduğu yerde. Çikolata dükkanı esnaflığı yaşatma güdüsüyle harekete geçmiş bir işletme olduğu için onu yaygınlaşan bir işin ismi olarak sahiplenmek istemedik. Biz oraya sığmamaya başladık. Müşterilerimizin taleplerine orada karşılık verememeye başladık. Müşterilerimizin talebine karşılık verebileceğimiz, aynı zamanda da dünyada da kendinden söz ettirme ihtimali olan bir dükkana ihtiyacımız doğdu. O yüzden Asuman diye yepyeni bir marka kurduk. Şu an içinde bulunduğumuz dükkanı dünyada da kendinden söz ettirme ideali, hedefi olan bir dükkan olarak kurma ihtiyacı doğunca Asuman da bize ciddi bir şey oldu. Zaten biz çikolata dükkanından çok Asuman olarak bilinmeye başlamıştık tatlı sebebiyle. Asuman'ın marka patenti de o esnada boşa çıkmıştı, işte domaini boşa çıkmıştı falan filan. Sanki bütün işaretler bunu artık senin yeni dükkanının markası yapman gerekiyor mesajını veriyordu. Burası 2016 yılının 14 Şubat'ında da burası açıldı. Yine 14 Şubat'ta açıldı, denk geldi yani. Büyütme aşaması daha zor. İşi kurma kısmı çok bireysel. Birey zihninde hayal ettiği her şeyi doğrusuyla yansıtma kontrolünü tamamen kendinde tutabiliyor. Ama büyütme kısmı için başkalarına ihtiyaç oluyor. Yani çok da o başkaları, yani senin hayal ettiğin dünyayı ne kadar anlayabilmiş veya sen onlara ne kadar aktarabilmişsin, orası bir dert ve bunu yönetebilmek çok zor. Aynı zamanda işte atıyorum 30 kiloluk bir yük geliyor, 40 kiloluk bir çuval geliyor. Onu sen kendi işin olduğu için gönül rahatlığıyla taşıyabiliyorsun ve bununla ilgili bir derdin olmuyor ama bunu başkasından istemek bir sıkıntı oluyor. Dolayısıyla oradaki büyüme hali senin hayal ettiğinle gerçekleşen arasında bir uçuruma dönüşüyor aslında. Bir de aynı zamanda yönetmek başka bir şey yani. İnsan yönetmek, iş kurmak başka bir şey, insan yönetmek başka bir şey ve o da ciddi bilgi birikimi de gerektiren bir şey. Yoksa o sende, o melekeler sende gelişmediyse onu öğrenmek zaman alıyor ve bu da sancılı. Benim içinde bulunduğum ilk süreçler benim tamamen içinde bulunduğum süreçler. Müşterisini karşıladığım, müşteriye hizmet verdiğim, uğurladığım, masaya servis yaptığım süreçler. Daha sonra yeni şubeler açıldığı andan itibaren, mesela biz Akasya'ya yeni bir şube açtık. Oraya açıldığı andan itibaren ikisinin de sahasından çekilmek zorunda kaldım. Sahadayken herhangi bir aksaklık gördüğümde müdahale etme imkanım çok geniş yani. Veya bir şey olduğunda, hani bir problemli müşteri çıktığında onunla konuşabilme, onu ikna edebilme imkanım çok geniş. Çünkü arka planına, hani iş yerinin kurucusu olarak arka planına en çok hakim olduğun kişi sen oluyorsun. Ve oradaki gelişigüzel ağırlamaktansa, yani o süreci idare etmektense onu gerçekten hani bir aksaklık yaşandı ama ya işte sabah çileğimiz geç geldi, şu oldu, bu oldu, ne bileyim işte dondurmamız çözülmüştü. Ya kusura bakmayın ben size başka şekilde hizmet vereyim. Tavrı sergileyebiliyorsun. Sergileyemiyorsan da diğer arkadaşları bu anlamda yönlendirme yapabiliyorsun. Orada bireylerin kıvraklığına ihtiyaç olmuyor. Günde ortalama 300 masa açıyoruz. Yani dolayısıyla 600 müşteriye yakın müşteri ağırlıyoruz. 2 dükkanda 1200-1300'e falan tekabül eder. Ama pandemi öncesinde bu sayı yaklaşık 2 katıydı.
Hani pandemi sonrasında artık yarı yarıya düştük. Hem masa sandalye sayımız eskisine nazaran daha az olduğu için hem de biraz daha artık galiba müşterilerimiz çekimser davranıyor dışarıya çıkarken, kalabalığa girerken. O davranış bir süre daha devam edecek gibi. İstanbul'da çikolata dükkanı dahil 3 şubemiz var. Bir tanesi Akasya AVM'de Asuman olarak var. Moda'da Asuman olarak bir tane var. Çikolata dükkanı ilk şubemiz yine Moda'da var. Kuveyt'te 2 tane şubemiz var. Bir tane de yurt dışında Dubai'de şubemiz var. Dükkanımızda 14 çeşit tatlımız var. Ama kendi portföyümüzde 50-60 çeşit tatlımız var. Şöyle bir güdümüz var ya bizim. Global unsurları lokal tatlarla harmanlamak gibi bir arzumuz var. Bununla ilgili ciddi okumalar yapmaya başladık. İşte food pairing, yiyecek eşleşmeleri çalışmaları, ondan sonra sürdürülebilirlik çalışmaları, işte raf ömrü çalışmaları gibi şeyler, bir sürü şey yaparken damla sakızının için şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Damla sakızının dünyadaki en güzel eşleniği kahve ve kakao. Birbirini en iyi tamamlayan gıda maddeleriymiş bunlar. Doğrudan hani bu çok ciddi bir şekilde tiramisu'da bir damla sakızı eksiği varmış diyor aslında yani. Denemelerini yaptığımızda da o tat öyle bir patladı, öyle bir ön plana çıktı ki bizi aldı, bambaşka bir yere götürdü. Tatlılarımızdan bir tanesinde bal kabağı kullandık. Yine bal kabağının sütle, peynir gibi şeylerle güzel meç olması, güzel eşleşmesi bizi o yola götürdü. Ama asıl yeni çikolata koleksiyonumuzda bu bizim için çok ciddi avantajı oldu. Damla sakızıyla çay, siyah çay çok yakışıyormuş. Çok yakıştığını biz kendi yaptığımız denemelerde de gördük ve yepyeni bir Rize çayını kullandığımız, Alaçatı sakızını kullandığımız bir çikolata ortaya çıktı. Bal kabağıyla tahini yakıştırırdık biz. Hani geleneksel tatlar onu söylüyor ama bal kabağının asıl eşleniği fındıkmış. Biz bal kabağı ve fındıklı yepyeni bir çikolata yaptık. Isparta lavantasıyla işte Antalya limonunu bir araya getirdik. Yepyeni bir Anadolu koleksiyonu oluşturduk. Bu koleksiyon yakında raflarda yerimizi alacak.